Evet, Özlem Dalga Davos'ta günü batırmış gibi görünüyor. Arkasındaki ağaç gölgeleriyle harika bir görüntü veriyor şu anda. Yanında da Cüneyt Zapsu var. Özlem. Aslı teşekkürler. Aslında 2015 Davos'unun son yayını bu bizim için. Gerçekten de güzel bir yayın oldu diyelim ve hemen toplantıların gündeminde neler konuşuldu özetlemesi için Cüneyt Zapsu'ya dönelim. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Tekrar Bloomberg HT'ye sizle her sene burada karşılaşıyoruz. Tam bir sene oldu, doğru söylüyorsunuz. Toplantıların gündemi belli zaten. Yalnız bu sene 44 ya da 46 devlet başkanı vardı, bir rekordu. 2800 kişi vardı. Rekordu zaten otellerden fark etmişsinizdir. Adım atacak yer yok artık. Daha kalabalıktı. Artık bitmiş buranın kapasitesi de. Çok şey konuşuldu ama yani geçtiğimiz bir sene konuşuldu. Geçtiğimiz bir senede neler oldu diye şöyle bir hatırlarsak dünya IŞİD'le tanıştı. Ebola'yı hatırladı. Başka ne oldu? Soğuk Savaş tekrar tam sağlam bir şekilde geri geldi. Rusya. İşte onu diyorum ama bayağı ciddi bir şekilde geri geldi. İnsanlar ciddi tekrar savaş kelimesine şey yapmaya başladılar. Öte tarafta hakikaten dediğim gibi geçen sene baktım gelmeden biraz evvel şöyle YouTube'da mıydı neredeydi ne konuşmuşum diye. Geçtiğimiz sene faizler kolay kolay çıkmayacak çünkü Amerika gözüktüğü kadar da iyi değil dedim. Hakikaten de faizler çok fazla çıkmadı. Bunun neticesi tabii ki net borçlu ülkeler, bizim gibi ülkeler için çok iyi oldu. Bunun dışında geçtiğimiz sene şu an hatta bir sene evvel tam bir seneden bir seneye borsa 60 bindi Türkiye'de. Şimdi 91 binde. Yani %60 küsür ya da 50 küsür. Euro'yu biliyorsunuz. Neydi ne oldu? 303 küsürlerden 2 küsürlere düştü. Dolarda %2-3 civarında bir artış oldu. O zamanlar bu giden yabancı yatırımcı kaçıyor vesaire gibi şeyler vardı. Böyle bir şey olmadığını söylemişim. Bunun sadece sıcak para denilen işte hedge fundlar vesaire olduğunu söylemişim ve geri geleceğini, hatta sonbaharda İstanbul'da yapacağımız bir ekonomik forum da çok daha değişik gözükeceğini söylemiştim. Hakikaten de öyle oldu. Aradan 2 tane seçim geçti Türkiye'den. İstikrarı sarsabilecek sürprizler olmadı seçimde. Bunun neticesi seçim, istikrar, faizlerin çıkmayışı, bir de tabii çok büyük bir şey oldu. O da petrol fiyatları. Petrol fiyatlarının düşük seyretmesi. Bunun da neticesi şu anda bir Türk borsasına bir sene evvel $100 yatırmış olan bir yatırımcı şu anda 168 doları var. Gene dolar olarak çıkarsa, yani bugün çıkarsa dolar olarak 168 dolar alır. %68. Bir örnek için söylüyorum. Amerika'da Dow Jones'a herhangi bir borsaya yatırım yapmış olan biri $100 114-115 dolar olur. En fazla 116 doları olur elinde. Almanya'ya yatırım yapmış olan $100 97 dolar, 96,5 dolar olmuş olur. Yani Türkiye'de bunun geçen sene belliydi gibime geliyor. Ben bütün çalıştığım yabancı şirketlere bunu söylemiştim. Neyiniz var, neyiniz yok. Her şeyi elinizdekini satın. Türk varlıklarına girin diye. Herkes tabii siyasi istikrardan dolayı korkmuştu. Bir tane İtalyan yatırımcım bayağı iyi para kazandı. Geçtiğimiz sene bunlar oldu. Burada da konuşulanlar zaten genelde Çin'in tekrardan büyümesi. Yani ekonomik olarak diyorum, yoksa birçok şey konuşuluyor. Evet. Beyin konuşuluyor, robotlar konuşuluyor ama bunları herhalde görmüşsünüzdür, konuşmuşsunuzdur. Gördük, robotlara bile belki takmaya kalktı diye de şakalar da yapılıyordu Schwab'a. Ama esas burada Avrupalılar kötümserdi. Öyle başladı toplantılar. Avrupalı CEO'lar kötümser. Sonra Avrupa Merkez Bankası parasal genişlemeyle biraz sanki onların endişelerini dindirir gibi oldu ama gene de temkinli
Amerikalı CEO'lar iyimser, Hintliler iyimser, Ruslar en büyük kötümserler. Ama Türklere sorduk bugün gün boyunca, iyimserler. Yabancılar Türkiye'ye yatırım için iyimserler. Siz nasıl değerlendirdiniz kendi temaslarınızda? Biraz evvel bahsettim. 100 doları 168 dolar olmuş. Yabancı veya yerli yatırımcı tabii ki iyimser olacak. Hele hele önümüzde bir seçim daha var. Eğer bu seçimde de büyük bir sürpriz olmaz ise 4 sene hiçbir seçim olmayacak. Yani istikrar olacağını varsayarsak, bir de seçime kadar çok fazla sosyal veya siyasi sıkıntılar olmaz ise, orada aslında 4 tane benim düşüncem var. Önümüzdeki bir sene sonra gene görüşürsek, Allah izin verirse olabilecek, yani iyiden kötüye. Hadi sizden tahminleri alalım. İyiden kötüye 4 senaryo. Bir tanesi, birinci senaryom, seçim sonrası bu reform paketinin, biliyorsunuz, detaylı bir reform paketi var. Reform paketinin hayata geçirilmesi ve petrol fiyatlarının aşağıda kalması senaryosu. Ben orada Türkiye'yi senelerce tekrardan %10'ları bulur diye düşünüyorum, büyümeyi. Yani ciddi boost eder. İkincisi, reform paketini hakikaten gene hayata geçireceğiz seçim sonrası. Ancak petrol fiyatı biraz çıkacak. Gene biz %4-5'lerde güzel ve sıhhatli bir şekilde büyürüz. Üçüncüsü, bunu yapmayacağız. Yani wish list olarak kalacak, yapılacaklar arasında kalacak reform. Ama petrol fiyatı düşük kalacak. Gene iyi gider. 4-5'ler gideriz ama süresi daha kısa olur. Yani 3 sene, 2 sene bilemiyorum. Dördüncüsünü hiç söylemeyeyim. İkisi de kötü olursa hoş bir senaryo olmaz. Yani hem petrol fiyatı çıkacak hem de biz bu şeyi yapmazsak, reformları hayata geçirmezsek. Gerçi petrol fiyatları hani orta vadede çıkacak deniyor. Bu zamanı iyi kullanmamız gerektiğini söylüyor. Bütün yayına aldığımız yorumcular ağız birliği yapmışçasına, katılımcılar. Son yorumunuzu da eklersek. 1-2 senemiz var. 1-2 senemiz var. Yani bu sene ve önümüzdeki sene. Peki, önümüzdeki sene görüşmek üzere diyorum. İnşallah. Çok teşekkürler Cüneyt Zapsu. Evet, Aslı, Davos 2015 yayınlarımız bizim burada sona eriyor ama toplantılar devam ediyor hafta sonu boyunca. Pazartesi günü görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Şahane yayınlar yaptınız Özlem. Yoruldunuz çok. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz ve buraya bekliyoruz Özlem. Ben de çok yoruldum burada senin yayınlarını yaparken diyorum. Özlem'e sevgilerimizi gönderiyoruz, uğurluyoruz efendim.